İlkini 5 ay önce paylaştığım ve oldukça ilgi gören, ufkunuzu açacak ince felsefe kitapları videosunun bugün ikincisiyle karşınızdayım. Felsefeye olan ilginin yüksek olması beni oldukça memnun ediyor. Bundan dolayı bağlantıyı koparmadan felsefe içeriklerine devam ediyorum. Bugün de sizlere yine her zaman olduğu gibi özenle seçtiğim 5 muazzam kitap tavsiyesi vermek istiyorum. İçlerinden okuduklarınız varsa veya buna benzer ufkumuzu açacağına inandığınız kitaplar varsa yorum bölümünden paylaşarak hem beni hem de diğer okurları aydınlatabilirsiniz. Bu video yayınlandığında Kurban Bayramı'nı kutluyor olacağız. Bu sebeple herkesin bayramını da en içten dileklerimle kutluyor ve kitap tavsiyelerime geçiyorum. Dünya tarihinin en önemli filozoflarından biri hiç şüphesiz ki Arthur Schopenhauer'dir. Ortaya koyduğu felsefi düşünceler her ne kadar karamsar ve kötücül olsa da Nietzsche ve Tolstoy gibi tarihin en büyük isimlerine ilham kaynağı olabilmiştir. Bugün size kendisinden tam 3 kitap tavsiyesinde bulunacağım. Bunlardan ilki Hayatın Anlamı kitabı. Filozof, hayatın anlamı nedir sorusunu soran en önemli batılı filozof olarak nitelendiriliyor. Ona göre insanın değişmediği ve ahlaki karakteri tüm yaşamı boyunca aynı kaldığından, aldığı rolü karakterinden en küçük bir şüphe duymaksızın oynaması gerektiğini bildiğinden ve ne deneyim, ne felsefe, ne de dinin onda herhangi bir gelişme sağlayamadığını anladığında aklına tek bir soru geliyor. O da hayatın anlamı nedir? Schopenhauer'in yaşamını incelediğimizde bu sorunun akademik bir çalışma olmadığını, gerçek ve kişisel bir arayış olduğunu görmek mümkündür. Maddi anlamda durumunun iyi olmasına karşın kişisel olarak sefaletle, yalnızlıkla ve tecrit altında bir yaşamla mücadele eden bir insan için bu kasvetli ve kötümser felsefe hiç de şaşırtıcı değildir. Say Yayınları'nın hazırladığı bu kitap, filozofun zaman içerisinde kaleme aldığı 4 makalenin birleştirilmişidir. Hayat, ıstırap ve sefalet, yaşama iradesinin tasdiki ve inkarı, hayatın boşluğu öğretisi üzerine ve son olarak intihar üzerine başlıklı bölümlerle yazarın yaşam hakkındaki anlam arayışını inceleyebilir, onun karamsar felsefesinden yola çıkarak siz de bu soru hakkında düşünebilirsiniz. Ölüm kavramı Schopenhauer için irade metafiziğinin tamamlanması anlamına gelir. Ölüm yaşamın amacıdır. Yaşamın acı çekmek olduğunu düşünen filozof, ölümü de varoluşun kopmaz bağı olarak görür ve dolayısıyla ölüm, yaşamdan kurtulmaya ihtiyaç duyduğumuz tek çaremizdir. Ona göre ölüm her ne kadar bireysel ve yaşamsal iradenin inkarı olsa da tam bir yok oluş değildir. Yazar, ölümün kurtuluş yönergesi sunduğunu söylerken, onu kötü olarak görmememiz gerektiğini ve onun faydalı olduğunu savunuyor. Ona göre ölüm arzu ettiğimiz şey olmalı ve ona arkadaş gözüyle bakmalıyız. Fakat filozof ölüm fikrinin kolayca uzlaşılabilecek bir şey olmadığında farkındadır. Aslında kitapta fark ediyorsunuz ki Schopenhauer bizi ölüm için teselli etmekle kalmıyor. Onun yaşam kadar eşit düzeyde önemli olduğunu söylüyor. Yaşamdaki tek kesinliğin merkezine ölümü koyan filozof, insanların ölümü anlaması gerektiğini, ölümü anlamanın yaşamda özgürleşmenin tek anahtarı olduğunu, felsefenin kökeninde ölümün çok değerli göründüğünü ve ölümün zaferinin kaçınılmaz olduğunu belirtirken, ölüm korkusunu aşmanın insanın bilgi düzeyini yükseltmesiyle mümkün olduğunu anlatıyor. Madem ölüm bu kadar önemli, intihar bunun neresinde diyorsanız, filozof intiharın varoluşa ihanet olduğunu, acıdan ve ıstıraptan kaçınmak için intiharı seçenin bencilce davrandığını, bu seçimin yapılacak en büyük ve en aptalca hata olduğunu söylüyor. Kısacası ölümü yaşamak için yaşamanın önemli olduğunu anlayabiliyoruz. İnsan mutluluğunun iki temel düşmanı, ıstırap ve can sıkıntısıyla başlayan okumak, yazmak ve yaşamak üzerine kitabı, Schopenhauer'in yaşama felsefesi üzerine kaleme aldığı 4 makaleden oluşuyor. İnsanın mutluluğuna gölge düşüren iki önemli faktörle yani ıstırap ve can sıkıntısının yaşama olan etkilerini anlatmaya çalışan filozof, iki uç kutupta kalan insanın yani maddi olarak kötü olanın ıstırapla, maddi olarak iyi olanın da can sıkıntısıyla mutluluğu kaçırdığını anlatıyor. İnsanın kendi kendine yeterse başka insanlara daha az gereksinim duyacağını ve haddi zatında başka insanların da ona o kadar az tahammül edeceğini, dolayısıyla yüksek zihin düzeyiyle bir insanı toplum dışına itebilmesinin de bu şekilde sağlanıp dengeye kavuşacağını söylüyor. Okumak ve kitaplar üzerine ve yazarlık ve üslup üzerine başlıklı bölümlerde hem okurlara hem de yazarlara olan eleştiriler söz konusudur. Filozof, insanın okuma deneyimini çok hafife aldığını, belirli kalıplardan bir türlü sıyrılamadığını ve en iyi seçmek yerine yeniye çok fazla zaman harcadığını anlatırken, çoğu insanın
hala görmezden geldiği bir konuya değinmektedir. O da kitapların başka insanların düşünce arenası olduğunu unutmasıdır. Okuduğumuzda başka biri bizim yerimize düşünür. Biz sadece onun zihinsel sürecini tekrar ederiz diyor. Yani demek istediği okuduklarımızı hemen kapmak konusundaki gereksiz çabamız, üzerinde düşünmek konusundaki eksikliğimizdir. Dolayısıyla okuduğumuz kitapları neden zamanla unutuyoruz diye kendimize soruyoruz. Sebebi işte budur. Bilgiyi edinme ve elde tutma kabiliyetimizin olmaması. Yapmamız gereken önce düşünce sistemimizi geliştirmektir. Bunu yapınca hayatımızdan birçok kitabı da çıkarmış olacağız. Ve son bölüm düşünmek üzerine en etkileyici ve en ufuk açıcı bölümlerden bir tanesi. Bilginin değeri konusunda yeni fikirler veren bu makale, insanın düşünme eylemi konusundaki eksikliklerine dokunuyor. İnsanın bolca bilgi depolaması ya da başkalarının düşüncelerini biriktirmesinin hamallık olduğunu dile getiren filozof, bir yığın şey söylemenin gerçek ve tutarlı bilgiye sahip olunduğu anlamına gelmeyeceğini söylüyor. Kısaca bilgi vermeye çalıştım ama oldukça derin bir kitap ve çok daha fazlasını muhteva ediyor. Bu kitaptan öğreneceğiniz çok şey var. Bu yüzden muhakkak tavsiye ediyorum. Yahudi asıllı Alman psikanalist Erich Fromm'un 1956 yılında insan doğasına içkin bir bakış açısıyla kaleme aldığı Sevme Sanatı kitabı, felsefi psikoloji alanında yazılmış en önemli kitaplardan biri. İnsanın aşka ve sevgiye olan yaklaşımını inceleyen kitap aynı zamanda modern insanın neden yalnızlaştığını da açıklamaya çalışıyor. Yazara göre sevmek öğretilebilir ve geliştirilebilir bir beceridir. Sevmenin analiz edilemeyen, büyülü ve gizemli bir duygu olduğu iddiasını reddederek sevme deneyiminin insanı çaresizliğe sürüklemesinin aksine kalıcı bir varoluş hali olarak göstermeye çalışıyor. Modern insanın doğaya yabancılaşmasını eleştiren yazar, insanın yalnızlaşma arzusuna giderek daha fazla yaklaştığını, bunun da oldukça zararlı olduğunu belirtiyor. Ona göre gerçek sevgi herkes tarafından kolay kabul edilebilen ya da tecrübe edilebilen bir şey değildir. Fakat gelişime açık olan insanın alçak gönüllülükle, inançla, cesaretle ve disiplinle bunun üstesinden gelebileceğini belirtir. Erich Fromm'a göre gerçek sevgiye ulaşabilmenin ilk evresi kişinin kendisine saygı duyması, kendisini önemsemesi ve en önemlisi kendisini sevmesiyle mümkündür. Kendisine karşı sorumluluk alabilen bir insanın güçlü ve zayıf yönlerini fark etmesi daha kolay olacaktır. Bu dürüstlük ilkesiyle mümkündür. Böylece kendisini kibirli ve narsist bir görüşün dışında sevebilen bir birey, başkasını da gerçek manada sevebilecektir. Sevme Sanatı kitabı günümüz kişisel gelişim kitaplarıyla karşılaştırılamayacak kadar derin bir eserdir. Sevmenin birçok farklı türünün incelendiği kitapta sevmenin aslında bir sanat olduğunu ve sevmenin bilgiyle ilişkili olduğunu görebiliyoruz. Oldukça etkileyici bir kitap, bu sebeple muhakkak okumanız gerektiğini düşünüyorum. Stoa felsefesinin önemli temsilcilerinden biri olan Seneca'nın insanın kısa ömründe mutluluğu nasıl elde edebileceğiyle ilgili aldığı notların paylaşıldığı bu küçük kitap, bireylerin ancak doğayla uyumlu yaşayabilirse hedeflerine ulaşabileceğini anlatıyor. Yani kısacası Stoa felsefesinin en önemli düşünce sistemine bu küçük kitapla bile ulaşabiliyorsunuz. Düşünür, her insanın hayatta mutlu olmayı arzuladığını, ancak onu mutlu kılacak şeylere gözlerini sıkıca kapattığını ve kalabalıkların etkisinde kalıp kendi yolunu çizme konusunda acemileştiğini belirtiyor. İster zengin olun ister fakir, mutlu olmanın temeline materyalleri koyanların buna asla ulaşamayacağını söyleyerek mutluluğun ancak zihinsel gelişimle sağlanabileceğini anlatıyor. Sonsuza dek yaşayacak gibi yaşıyorsunuz. Zayıflığınız aklınıza hiç gelmiyor. Şimdiden ne çok zamanın geçip gittiğini göz önünde bulundurmuyorsunuz. Bir şeye veya birine adadığınız bir gün son gününüz olabilecekken yaşamınızı tükenmez, dolu bir kaynaktan geliyormuş gibi harcıyorsunuz. Başından sonuna kadar çok rahat okuyabileceğiniz kitap başucu eserlerinizden biri olacaktır diye düşünüyorum. Bu kitapla birlikte bugünkü önerilerimin sonuna gelmiş oldum. Sizin de kitap tavsiyeleriniz varsa yorum bölümünde paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki hafta yepyeni bir içerikte görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın.